Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarınızı sıcacık tutacak şahane bir kar maskesi çalışması yapacağız. Biliyorsunuz çocuklar genelde şapka ve atkı türü şeyler takmayı çok fazla sevmiyorlar ve çıkarıp atıyorlar. Biz de bunları arayıp bulmak zorunda kalıyoruz. Bu maskeyle bunu yapmaları çok mümkün olmayacak. Özellikle küçük çocuğu olan arkadaşlarımın kesinlikle örmelerini tavsiye ediyorum. Biz bugün maskemizi 0-2 yaşa göre hazırlayacağız ama ölçüleriyle oynayarak yetişkinler için de hazırlayabilirsiniz. Özellikle tesettürlü hanımefendilerin çok fazla tercih ettiği bir maske türü bu. Yetişkin için hazırlayacaksanız daha düz bir modelle ölçülerini değiştirerek hazırlayabilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. 5 numara mısnalı şiş kullanacağım. Ve Himalaya Everyday Super Lux kullanacağım. 2 kat olarak anti peeling özelliğine sahip bir ip arkadaşlar bu da. Şimdi videoma geçmeden önce eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız lütfen beğen tuşuna ve abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsiz. Zil butonunu aktif hale getirerek bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı adına lütfen bunu sizden rica ediyorum. Sizler için çok daha fazla içerik üretebilmek istiyorum. Ama abone sayım, beğeni sayım, yorumlarım inanılmaz derecede az. Bu şekilde mümkün olmuyor. Lütfen desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 145 ilmek atarak başladım. Şimdi bir tane ilmeğimi birleştirme işlemi yaparken keseceğim ve 144 ilmeğimle örgüme devam edeceğim. İlmeğimi alıyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Burası benim başlangıç bitiş noktam. Bir tane ayraç takıyorum. Bir düz, iki ters, iki düz, iki ters olarak devam ediyorum. Yani ayracımızdan hemen sonraki ilk ilmeğimizi düz olarak ördük. Daha sonra iki ters, iki düz, iki ters, iki düz olarak devam edeceğiz. Bir sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 2 tane ters ilmeğimde kaldım. 36. ilmeğimi bir düz olarak örüyorum. Bir ayraç takıyorum. Tekrar bir düz, iki ters, iki düz, iki ters olarak devam ediyorum. Burayı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Yine 36. ilmeğimi düz olarak örüyorum.
2 ters yapmıştım. 34 ve 35. ilmeğim 2 tane ters. 36. ilmeğime bir tane düz denk geliyor. Buraya da bir ayraç takıyorum. Ve bir düz, 2 ters olarak yine devam ediyorum. Bir düz ördüm, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Arkadaşlar kafanız karışmasın. 2 düz, 2 ters lastik örgü yapıyoruz. Sadece 36. ilmeğin yanına bir tane ayraç takıyoruz. En son 36. ilmeğimiz bir tane düz ilmeğe denk geldiği için o düzümüzü örüyoruz. Ayracımızı takıyoruz. İkinci düzümüzü de ayracımızın diğer tarafına yapıyoruz. Ve daha sonra yine 2 ters, 2 düz olarak devam ediyoruz. Eğer kafanız bu şekilde karışıyorsa 2 ters, 2 düz lastik örgünüzü ördükten sonra da 36. ilmeklerin yanına ayraçlarınızı takabilirsiniz. Şimdi sayayım. 2, 4, 6, 7. ...35. ilmeğimi de ördüm. En son 34 ve 35. ilmeğim 2 tane ters. 36. ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ayracımı takıyorum. Şimdi bu tarafta da yine 36 tane ilmeğimin kalmış olması gerekiyor. Aynı şekilde başlıyorum. Bir tane düzüm buradaydı. İkinci düzümü bu tarafa yapıyorum. 2 ters, 2 düz olarak devam ediyorum. İlk sırada ilmek atarken sık atmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü robamızın altından başlıyoruz. Oranın gevşek olmasını istemiyoruz. O yüzden ilmeklerimizi mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde atalım. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. En son 2 tersle bitirmiştim. Yine bir düz olarak örüyorum. Tekrar başlangıç bitiş noktama geldim. Bir tane düz ilmekle başlamıştık biliyorsunuz. Sıra sonunda da yine bir tane düz ilmekle bitirmiş olduk. Şimdi kesim işlemlerimizi yapacağız. Ayracımızdan hemen sonraki ilk ilmeğimiz düz olduğu için düz olarak örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimiz ters. İpimiz ön tarafta. 2 ilmeğimizi birlikte alarak ters olarak örüyoruz. Bir kesme işlemi yaptık. Ve daha sonra yine 2 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Dediğim gibi 2 düz, 2 ters lastik örgü yapıyoruz. Sadece kesim işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ayracımızdan hemen sonraki ilmeğimiz üzerinde değil, ikinci ve üçüncü ilmeklerimiz üzerinde kesim yapacağız. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyorum.
Arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için klimayı mecburen açtım. Gürültü için kusura bakmayın lütfen. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ters ilmeğim yine. İpim ön tarafta. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek de buradan eksiltmiş oldum. Sonda bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Kesimlerimizi hep aynı şekilde yapacağız. Şimdi ayrıcımdan hemen sonraki yine ilk düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters olduğu için ipim ön tarafta birlikte alarak kesiyorum. Ve yine sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonda yine 3 tane ilmeğim kaldı. İpim ön tarafta. 2 ilmeğimi birlikte alarak ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ters olduğu için birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Ve yine düzleri düz, tersleri ters olarak ayrıcımın bulunduğu yere kadar öreceğim. Önünde 3 tane ilmeğim kalacak. Aynı şekilde kesimlerimi orada da yapacağım. Ben şimdi hızlı bir şekilde öreyim arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ters ilmeğimi ipim ön tarafta ters olarak kesiyorum. Sondaki ilmeğim düz olduğu için düz olarak örüyorum. Son kesim sıramızdayız. Başlangıç bitiş noktamızda da yine hem başta hem sonda aynı işlemi yapacağız. Ayrıcımızdan hemen sonraki ilk düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Ve devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters olarak. Sıra sonunda yine 3 tane ilmeğimiz kaldı. İpimiz ön tarafta. 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Sondaki ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. Başlangıç bitiş noktamıza geldik. Ayrıcımızı bu tarafa alıyoruz. İlk kesim sıramızı tamamladık. Kesim sıralarından sonra da arkadaşlar düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Yani herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Şimdi ayrıcımdan sonra bir tane düz ördüm. Bir tane ilmeğim ters. Çünkü 2 ters ilmeğimi bir önceki sıramda kesmiştim. Bir tane ters ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bir ters, 2 düz, 2 ters olarak devam ediyorum. Dediğim gibi herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Artış işlemi yapmayacağız. Düzleri düz, tersleri ters olarak bu sıramızı tamamlayacağız.
Son 2 ilmeğim arkadaşlar. Birisi ters, birisi düz. Sıra başında olduğu gibi. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci kesim sıramızla devam edelim. Sıra sonuna kadar düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Ayrıcımızdan hemen sonraki ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Düz olarak kesiyoruz arkadaşlar. Yani 2 ilmeğe giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Daha sonra yine düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ayrıcımızın önünde 3 tane ilmeğimiz kaldığında aynı kesimi orada da yapacağız. Bu sıramızla birlikte yapalım. Sonda 3 tane ilmeğimiz kaldı. Yine 2 ilmeğimizi birlikte girerek düz olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimiz de düz olduğu için yine düz olarak ördük. Ayrıcımızı bu tarafa alıyoruz. İlk ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Sondaki ilmeğim düz olduğu için düz olarak örüyorum. Yine ayrıcımdan hemen sonraki ilk düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Ve devam ediyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ayrıcımdan hemen sonraki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Ve yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sonda 3 ilmeğim kaldığı zaman aynı kesim işlemini orada da yapacağım. Artık kesimlerin anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu ilmeği ters örmüşüm bir önceki sıramda. Düzeltelim. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci kesim sıramızın tamamını da birlikte yaptık. Artık dediğim gibi arkadaşlar kesimlerimize bu şekilde devam edeceğiz. Bir önceki kesim sıramızdan sonra herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örmüştük.
Her kesim sırasını tamamladığımızda bir sırada düz olan ilmekleri düz, ters olan ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Dediğim gibi herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Kesim sıralarında kesimlerimizi yapacağız. Yani bir sıra kesim, bir sıra var olan ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Kesimlerimizi de yine iki sırada yaptığımız gibi yapacağız. Ayrıcımızın sağındaki ve solundaki düz ilmeği koruyacağız. Buralarda herhangi bir işlem yapmayacağız. İkinci ve üçüncü ilmekleri birlikte alarak iki sırada yaptığımız gibi keseceğiz. Şimdi robamızın uzunluğu 10 cm olana kadar kesimlerimizi bu şekilde yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, robamı 10 cm uzunluğa gelene kadar aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi son bir kesim daha yapacağız. Fakat buradaki ayraçlarımızın bu defa yanlarındaki ilmeklerle birlikte kesimlerimizi yapacağız. Bu sıramızı birlikte yapalım. Bu arada arkadaşlar, şişimdeki toplam ilmek sayım 56. Her ayraç arasında 14'er tane ilmeğim kaldı. Başlangıç yerimdeyim. Hemen ayracımdan sonraki iki ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Daha önce biliyorsunuz ayracımızdan sonraki ilmeğimizi düz olarak örüyorduk. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak kesiyorduk. Bu son kesim sıramızda ayracımızdan hemen sonraki iki ilmeğimizi düz olarak kestik ve daha sonra yine devam ediyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda da yine aynı şekilde kesim yapacağım. Ayracımın önünde iki tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Hemen yanındaki iki tane düz ilmeği birlikte alarak bir kesim de buradan yapıyorum. Baştaki iki ve sondaki iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz arkadaşlar sadece. Sonda iki tane ilmeğim var. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yine ayracımın bu tarafındaki iki ilmeği de birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Ve yine terslerimi ters, düzlerimi düz olarak öreceğim. Sondaki ilmeğim kaldığında tekrar kesim yapacağım. Sondaki ilmeğim kaldı. Birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Hemen baştaki iki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Aynı şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonda iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Son kesim işlemimizin tamamını da birlikte yaptık. Artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak 6 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Son kesimlerimizle birlikte şişimizde şu anda 48 tane ilmeğimiz kaldı. Her ayraç arasında 12'şer tane ilmeğimiz var. Şimdi bu ilmeklerimizin sayısını koruyarak, yani herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan iki ters, iki düz lastik örgü olarak 6 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Boyun kısmını 6 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi kesme işlemi yapacağız. Başlangıç bitiş noktamdaki ayracımı artık çıkarıyorum. Bir tane düz ilmeğim var, düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi ortadan 6 tane kesim yapacağım. İki ilmeğimi örüyorum.
Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İlk kesimimi yaptım. İkinci kesimim 3 4 5 ve 6. Lastik örgüme bu sıramda yine devam edeceğim. Düzleri düz. Tersleri ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünden devam edeceğiz. Çünkü bu tarafı kestik. Baştaki iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Yine lastik örgüye devam ediyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bu taraftan da iki ilmeğimizi keseceğiz. Ve yine düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Bu şekilde birkaç sıra kesim yapacağız. Kesimlerimizin tamamını birlikte yapalım. Tekrar dönüyoruz. Baştaki iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Lastik örgüyle devam ediyoruz.
Dönüyoruz. Baştaki iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Ve yine lastik örgülerle devam ediyoruz. Son kesimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Tekrar döndük. Baştaki iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Lastik örgümüze devam ediyoruz. Bu genişlik bizim için yeterli. Artık kesim işlemi yapmayacağız. Şu an şişimizde 36 tane ilmeğimiz var. 22 ilmek artış yapacağız. İlmek sayımızı 58'e tamamlayacağız. Aralardan arkadaşlar istediğiniz şekilde artış yapabilirsiniz. İster bu şekilde, ister buradan alarak. Toplamda 22 tane artış yapacağız. Son artışımı da yapacağım. Artışlarımızla birlikte şu an şişimizde 58 tane ilmeğimiz var. Artık model kurulumunu yapacağız. Eğer örgünüzün arka yüzünde kaldıysanız arkadaşlar bir sıra ters örgü olarak örün ve ön yüze geçin. Model kurulumunu örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Beş ilmeğimi ters olarak öreceğim. İlkini örmeden alıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ters, 2 düz ve 2 ters. Şimdi tekrar 12 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ters örüyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar 2 ters örüyorum. 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonunda kalan 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde model kurulumumuzu yaptık ve birinci sıramızı örmüş olduk. İkinci sıramızda arka yüzümüzde düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. On iki ilmeğimi ters ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 12 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 12 ters, ve 5 tane düz. Örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızda ön yüzümüzde yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Model kurulumunu yaptık arkadaşlar zaten. Şimdi yine hem ön yüzde hem arka yüzde düz olan ilmekleri düz, ters olan ilmekleri ters olarak öreceğiz. On iki ilmeğimizi düz olarak ördük. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 12 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 12 düz, 5 ters, arkadaşlar kurulumumuzu yaptık. 2 sırada birlikte ördük. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 3 sıra daha bu şekilde örelim. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde. Dediğim gibi sıra sayımızı 6'ya tamamlayalım. Daha sonra ilk burgu çalışmamızı birlikte yapalım. Sıra sayımı 6'ya tamamladım. Şimdi ilk burgu çalışmamızı yapacağız. Toplamda 3 tane burgu yapacağız arkadaşlar. 12 ilmek üzerine oluşturabileceğiniz istediğiniz burguyu kullanabilirsiniz. İster saç örgüsü üçlü, isterseniz benim gibi Y burgu yapabilirsiniz. Düz ilmeklerimiz üzerinde yapacağız burgu işlemimizi. Baştaki 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Baştaki 3 tane ilmeğimi burgu aparatımın üzerine alıyorum. İster ilk olarak ön tarafa alıp başlayabilirsiniz ya da benim gibi ilk arka tarafa alarak başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yani bunun ille bu şekilde olacak diye bir kuralı yok. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatıma aldığım ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi yine aparatıma alacağım. 6 tane ilmeğim kaldı burada. İlkini yaparken arka tarafa aldığım için bu defa aparatımı ön tarafa alıyorum. Buraya önüne başladıysanız da arkadaşlar bu tarafta da arka taraf alarak yapacaksınız. Nasıl başladıysanız tam tersini bu tarafta yapacaksınız yani. Aparatımdaki ilmeklerimi tekrar şişmalıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Ters olarak örüyorum. 2 tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. Tekrar 2 tane tersim var. Ters olarak örüyorum. Aynı şekilde vurgumu yapacağım yine. Baştaki 3 tane ilmeğimi alıyorum. Arka tarafa 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımdaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bu taraftaki 6 tane ilmeğimin ilk 3 tanesini ön tarafa alıyorum. Şişimde kalan 3 tanesini düz olarak örüyorum. Aparatımdaki ilmekleri tekrar şişmalıyorum ve düz olarak örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. 2 düz, 2 ters. Şimdi son burgumu yapacağım yine aynı şekilde. 3 ilmeğimi aldım. Aparatım arka tarafta. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatıma aldığım 3 tane ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şişimde 6 tane ilmeğim var. İlk 3 tanesini aparatıma alıyorum. Aparatım ön tarafta. Şişimde kalan 3 tane düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Aparattan da örebilirsiniz arkadaşlar ya da bu şekilde şişinizi alarak da örebilirsiniz. İlmeklerimi şişime aldım ve düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 5 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Bu burgu işlemini 6 sırada bir yapacağız. Burgu yaptığımız sıramız bizim birinci sıramız. İkinci sıramızda örgümüzün arka yüzünde artış yapacağız. Yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde de artışınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir tane artış yaptım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 6 tane düz ilmeğim oldu burada. Örgümün ön yüzünde artık 6 tane ters olarak öreceğim. Şimdi devam ediyorum. 12 tane örgümün ön yüzünde düz ördüğüm burgu ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Arada 2 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini düz olarak örüyorum. Alttan bir tane ilmek alıyorum. Bir artış yapıyoruz yani. Bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum.
Örgümüzün ön yüzünde 2 tane ters ilmeğimiz vardı. Artık 3 tane ters ilmeğimiz oldu. Arada 2 tane ters ilmeğimiz var. Ön yüzümüzde düzdü bu ilmeklerimiz. 2 tersimizi 2 ters olarak örüyoruz. 2 tane düz ilmeğimize geldik. Bir tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir artış yapıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Yine 3. ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. 3 tane düz arka yüzümüzde var. 3 tane ters de örgümüzün ön yüzünde oldu. Şimdi yine burgu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 12 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. 2 tane düz ilmeğimin ilkine düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sondaki 3. ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 2 tersimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimin ilkine düz örüyorum. İkincisine artış yaparak düz olarak örüyorum. Sonuncusunu da yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. 12 tane burgu ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Beş tane ilmeğim kaldı. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Sıra sonunda kalan 3 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızda yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamladık. Aynı zamanda artışlarımızı da yaptık. Şimdi sıra sayımızı yine 6'ya tamamlayacağız arkadaşlar. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Bu üçüncü sıramızda yine birlikte örelim. Çünkü arka sırada artış yaptık. Kafanız karışmasın. Ön yüzümde 6 tane ilmeğim artık ters oldu. Daha önce 5 tane ilmeğim vardı. Bir artış yaptığım için burada ön yüzümde ilk 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 12 tane burgu ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Arka yüzümüzde 2 tane düz ilmeğimizin arasından bir tane artış yapmıştık. Arka yüzümüzde 3 tane düz ilmeğimiz oldu. Ön yüzümüzde de 3 tane ters ilmeğimiz oldu. 12 tane burgu ilmeğinden sonra 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. Yine artışımla burada 3 tane ters ilmeğim oldu. Daha önce 2 taneydi biliyorsunuz. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sıra sonundaki 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da birlikte tamamladık. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıra sayımızı 6'ya tamamlayalım. İkinci kez burgu işlemimizi yine birlikte yapalım. Sıra sayımı 6'ya tamamladım. Şimdi ikinci kez burgu çalışması yapacağız. İlk burgumuzu nasıl yaptıysak bundan sonraki burgularımızı da yine aynı şekilde yapacağız. Altı ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk 3 ilmeğimi aparatıma alıyorum. Aparatım arkada. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Aparatımı aldığım 3 tane ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şimdi 6 tane düz ilmeğim var. Bunun ilk 3 tanesini yine aparatıma alacağım. Aparatım ön tarafta. Şişimde kalan 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımdaki 3 tane ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Arada 3 tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğim var. Tekrar 3 tane tersim var. Burgumuzun birinci sırasını bu şekilde tamamlayalım. Burgu sıramı tamamladım. Arka yüzünde de yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerime ters olarak sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Ve 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimize ters olarak sıra sonunda 6 tane ters ilmeğimizin bulunduğu yere kadar öreceğiz. Orada da sıra başında yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerime ters olarak ördüm. 4 tane ilmeğime ters olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Sondaki ilmeğimi kenar ilmeğim olduğu için ters olarak örüyorum. Ben kenar ilmeklerimi sıra sonunda ters örgü olarak örüyorum. Bu şekilde bir görüntü olması için, yani daha kolay bir şekilde ilmek toplamak için. Çünkü maskemizi tamamladığımızda oralardan ilmek çıkarıp bu şekilde bir lastik örgü yapacağız. Haroşa da örseniz problem değil arkadaşlar. Ters de düz de örseniz fark etmiyor. Çünkü zaten oralar görünmeyecek. Bu şekilde kapanacak. Ama ben dediğim gibi kolay bir şekilde ilmek almak için zorlanmadan bu şekilde örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimizi yine örmeden alacağız. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 4 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi sıra sonunda buradaki düz ilmeklerimiz kalana kadar ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Burada da yine sıra başında yaptığımız işlemleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben tamamlayayım oraya kadar. Sıra sonunda 7 tane düz ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi düz örmem gerekiyor ama dediğim gibi kenarlar düzgün olsun diye bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane artış yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak sondaki ters ilmeklerimin bulunduğu yere kadar öreceğim. Orada da yine aynı şekilde artışımızı yapacağız. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak ördüm. 4 ilmeğimi burada ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir artış yapıyorum.
Sıra sonundaki ilmeğime ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak yine sona kadar öreceğim. Orada da aynı işlemi yapacağım. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Artış yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sondaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artış yapıyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burgu sıralarımızı da kaçırmayalım arkadaşlar. Bu şekilde alttan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an burgu sıramdayım. Arkadaşlar şimdi burgularımı yaparak sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar öreyim. Daha sonra orayı da yine birlikte yapalım. Burgularımı yaparak sonda 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi yine burada da 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu tarafta başta yapıyoruz arkadaşlar bu işlemi. Bu tarafta da sonda yapıyoruz. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Bir artış yapıyorum. Sondaki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi 12 tane artış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ortadaki 12 tane ilmeğimiz üzerine de sırası geldikçe yine burgularımızı yapacağız. Buradaki yaptığımız artırma ve eksiltme işlemleriyle yine bu aradaki 2 tane düz, 3 tane ters ilmeği yakaladık. Yani bütünlüğümüz bozulmamış oldu. 3 tane ilmeğimizi artık birleştiriyoruz arkadaşlar. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yine burgu ilmeklerimiz düzdü. 12 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve bu şekilde bu bölüme kadar gelelim arkadaşlar. Daha sonra burayı da göstereyim. Sondaki burguma ait 12 tane düz ilmeğimi de ördüm. Bu tarafta da yine aynı şekilde arkadaşlar 3 tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. 3 ters ve artış ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 12 tane artış yapmıştık. 12 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Üç tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. 2 düz. Bu tarafı zaten ilmek attıktan sonra göstermiştim arkadaşlar. Yani buradaki kurulumun aynısını yapmış olduk. 12 tane model ilmeğimiz, 3 tane ters, arada 2 tane düz, 3 tane yine ters. Yine 12 tane model ilmeğimiz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, bu şekilde devam ediyoruz. Sadece bir model sırası eklemiş olduk. 12 tane ilmek atarak kenarlarını da yine 3 ters, 2 düz, 3 ters olarak ayarladık. Şimdi alt sırada bir bu orta tarafa da yine modelimizi uygulayacağız. Alt taraftan ölçtüğümüz zaman 10 cm uzunluğa gelene kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. 10 cm uzunluğa gelene kadar modelimi uygulayarak ördüm. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız.
Ortadaki 12 tane model ilmeğimi ördükten sonra yanındaki 3 tane ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğim var. İkisini birlikte alarak kesiyorum. Bir tane ilmeğim ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Ters olduğu için 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. 12 tane model ilmeğim var. İlk 2 tanesine birlikte alarak düz olarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Buradaki 2 tane düz ilmeğimi de yine birlikte alarak kesiyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bu sıranın kesimlerinin tamamını birlikte yapalım arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir. Model ilmeklerimin ilk 2 tanesine birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 2 tanesini yine düz olarak örüyorum. 3 tane ters ilmeğim var. İlkini ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncüsünü birlikte alarak kesiyorum. 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 3 tane ilmeğimin ilkini ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncüsünü birlikte alarak kesiyorum. Tekrar model ilmeklerimin olduğu yere geldim. İlk ikisini birlikte alarak kesiyorum. 2 örüyorum düz olarak. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki 3 tane tersin ilkini ters olarak örüyorum. İkincisini ve üçüncüsünü birlikte alarak ters olarak kesiyorum. 2 tane ilmeğime giriyorum. İkisi de düz ilmeğim. Birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 2 ters ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Son model ilmeğimin kesimlerini de yine aynı şekilde yapacağım. 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane ters ilmeğimin ilkini ters olarak örüyorum. İkinci ve üçüncüsünü birlikte alarak kesiyorum. İlk kesim sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramızda ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak keseceğiz. Bu şekilde 3 sıra daha aynı işlemi yapacağız. Yani ikinci sırada şimdi yapacağımız işlemlerin aynısını bu sıradan sonra 2 sıra daha tekrarlayacağız. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 2 ilmeğimizi birlikte alacağız ve keseceğiz. İkinci kesim sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramızda da yine ikinci sırada yaptığımız gibi ikişer ikişer ilmeklerimizi alarak keseceğiz. Dördüncü sıramızda da yine ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak keseceğiz. Şimdi ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Kesimlerimi tamamladım. Şu an şişimde 14 tane ilmeğim var. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. İğnemin yardımıyla ipimin üzerine kalan ilmeklerimi toplayacağım.
Şapka ve berelerde genelde tepe kısmındaki kesimleri bu şekilde yapıyorum. Birden eksiltirseniz burada torbalanmış bir görüntü olur ve hoş olmaz arkadaşlar. Tüm berelerinizde ve şapkalarınızda bu tarz kademeli eksiltme yapabilirsiniz. Bu şekilde muntazam bir görüntüsü olur. Şimdi iyice ipimi gerdirdikten sonra buradaki noktadan örgümün iç yüzüne, yani arka tarafını alıyorum ipime. Burada sabitleyeceğim. Fazla ipimi kesiyorum. Artık lastik örgümüzle devam edeceğiz. Yüz çevresinden 64 tane ilmek çıkartacağız. Örgümüzün iç kısmından yapacağız bu işleme. Bu şekilde ilmeklerimize girerek toplamda 64 tane ilmek çıkartacağız. Ters aldıklarınızı örerken düzeltebilirsiniz. Kenarları biliyorsunuz düz olarak bırakmıştım arkadaşlar. Bu işlemde kolaylık olması için. Şu an çok rahat bir şekilde ilmeklerimi şişimin üzerine toplayabiliyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri şişime toplayıp geliyorum. Şişimin üzerine 64 tane ilmek topladım. Şimdi ipimi takıp 2 ters, 2 düz lastik örgü olarak öreceğim. Farklı hiçbir işlem yapmayacağız arkadaşlar. 2 ters, 2 düz lastik örgü öreceğiz. Arkadaşlar herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan 2 ters 2 düz lastik örgü olarak 9 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatalım. En son bir dikiş işlemimiz olacak. O bölümü yine birlikte yapalım. Lastik örgümü 9 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. İpimi de biraz uzun bırakarak kestim. Bu ipimle dikiş işlemimi yapacağım. Şimdi bağcık takacağız arkadaşlar bu bölüme. İsterseniz bu şekilde kordon bağcık da yapabilirsiniz. Yukarıdaki videomda ayrıntılı bir şekilde yapımını anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Ben bugün zincir çekerek yaptığım bağcığı kullanacağım. Şimdi bağcığımızı, bakın burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Aralarında da tam ortasında 2'şer tane ters ilmeğimiz var. Bir tanesine ters ilmeğin bir tanesinden, diğerini de diğerinden bu şekilde çıkartacağız. Ortada 2 tane düz ilmeğimiz kalmış oluyor. Arkadaşlar çocuk sesleri ve gürültüler için kusura bakmayın. Ben lojmanda oturuyorum. Balkonumun kapısı açık. Tüm gürültü olduğu gibi evin içinde. Şimdi bağcıklarımı bu şekilde içeri alıyorum dikiş yaparken kolaylık olması için. Bir alttan alıyorum. Bir üstten, arka kanadından bu şekilde alarak dikiyorum. Çok gerdirmeden yapın dikişinize. Bir alttan alıyorum. Bir üstten. Yakın çekimle göstereyim. Lastik örgümüzün kenarında düz bir hat var. Alt zeminden bir tane ilmek alıyoruz.
Ve arka kanadından girerek lastik örgümüzü dikiyoruz. Bir tane ilmek buradan aldım. Bir tane lastik örgümün, bakın bir tane kanadını alıyorum. Arkada duran kanadını aldım ve diktim. Bir tane alttaki ilmekten alıyorum. Bir tane lastik örgümün arkada duran kanadından alıyorum ve dikiyorum. Bir buradan, bir alttan, bir buradan, bir alttan. Dikiş işlemimizin tamamını bu şekilde yapacağız. Şöyle birkaç kez daha yapalım arkadaşlar. Sonra tamamını bu şekilde dikip maskemizi tamamlayacağız. Arkadaşlar dikiş işlemimi aynı şekilde tamamlayıp kar maskemin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, kar maskemiz son haliyle hazır. Ben bir de imitasyon kürk pompon kullandım. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz ya da ipinizin rengiyle bir pompon hazırlayabilirsiniz. Pompon yapımını bilmeyen arkadaşlar yukarıdaki videomdan izleyebilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.